F-35. Askeri havacılık tarihinin belki de en büyük projesi. Aynı zamanda da en çok tartışılan projesi. Türkiye bu projenin üretici ortaklarındandı ve projeden çıkarıldı. Şimdi geri alınması gündemde. Peki Türkiye bu projeye geri katılmalı mı? Yani F-35 Türkiye için gerçekten çok mu lazım? Bu sorunun bulabileceğiniz en detaylı cevabını hazırladım bugün. Kafanızda bu konuyla ilgili soru işaretleri varsa bu videoda bu soru işaretleri bütün detaylarıyla cevaplandırılacak. Ve emin olun bugüne kadar hazırlanmış en detaylı çalışmayı izleyeceksiniz. O yüzden fikir sahibi olmadan önce mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Başlamadan önce çok kısa bir hatırlatma yapayım. Videolarımızı izleyenlerin yaklaşık %65'i abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Hem videolarımızdan haberdar olmak hem de çalışmalarımızın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz beğen tuşuna dokunmayı unutmayın. Şimdi hızlıca konuya odaklanalım. Medya basınında Türkiye'ye olası F-35 satışından... F-35'ler konusunda 35 savaş uçaklarının satışına yönelik temaslar ABD'deki sürerken Yunan lobisini harekete geçirdi. Türkiye F-35 programına 1999 yılında dahil oldu. 2002 yılında 175 milyon dolar katılım payı ödedi ve seviye 3 ortak sıfatıyla sistem geliştirme ve gösterim safhasına resmi olarak katıldı. 2007 yılında ise nihai anlaşma imzalandı. Türk Hava Kuvvetleri için 100 adet F-35A, opsiyonel olarak da Deniz Kuvvetleri için F-35B yani dikey iniş kalkış yapabilen versiyonu tedarik etmeyi planlıyorduk. Tabii Türkiye sadece alıcı değildi. Programın ana tedarik zinciri ortaklarından biriydi. Türk savunma sanayi firmaları F-35 için 900'den fazla kritik parçanın tek ya da ana üreticisi oldu. TUSAŞ, Aselsan, Roketsan, Kale Havacılık gibi birçok firma projenin bir tedarikçisi haline geldi. Ardından hava savunma sistemi ihtiyacı ortaya çıktı. Türkiye bunu başta ABD olmak üzere NATO müttefiklerinden tedarik etmeye çalıştı. Ama hiçbiriyle şartlarda anlaşılamadı. Ardından 2017 yılında Rusya ile S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi satın alma sözleşmesi imzalandı. ABD ve NATO beklendiği gibi buna çok ciddi tepki gösterdiler. Ama Türkiye'nin o dönem alması gerekiyordu ve 2019 yılında S-400 bileşenleri teslim edilmeye başlandı. Bunun üzerine ABD, Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya aldığını duyurdu. Türk pilotların eğitimini durdurdular ve ABD'den ayrılmalarını istediler. 2020 yılında ise ABD, Katsa yasası kapsamında Türkiye'nin savunma sanayi başkanlığını yaptırım listesine aldı. Zaten ondan sonra Türkiye'ye her alanda ambargolar uygulamaya başladılar. Türkiye programa yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı. 6 adet F-35 savaş uçağı mülkiyet anlamında Türkiye'ye devredildi ama teslim edilmedi. Daha sonra ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterine devredildiler bunlar. Tabi zaman içerisinde siyasi koşullar değişmeye başladı. Türkiye ödediği paranın iadesini ya da 40 adet yeni F-16 Blok 70 satılmasını istedi. Bunun için anlaşmaya varıldı ve son günlerde de Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimali konuşuluyor. O yüzden bu videoda bütün detaylarıyla F-35 Türkiye için gerekli mi değil mi sorusunun cevabını konuşacağız. Bu sorunun bugüne kadar bu kadar detaylı ve anlaşılır şekilde cevaplandığını zannetmiyorum. O yüzden sonuna kadar dikkatlice izleyin. Öncelikle Türkiye'nin F-35 savaş uçağına ihtiyacı var mı? Bir onu konuşalım. Bunun için de elbette mevcut envanteri detaylıca değerlendirmek gerekiyor. Türk Hava Kuvvetleri bu bölgedeki en caydırıcı hava güçlerinden biriydi normalde. Ama F-35 programından çıkarılınca ve mevcut filosunun da yaşanmasıyla birlikte kritik bir geçiş dönemine girildiği de bir gerçek. Şu an Türk Hava Kuvvetleri envanterinin ana omurgasını yaklaşık 240 adet F-16 savaş uçağı oluşturuyor. Bu uçakların önemli bir kısmı 1980'lerin sonu ve 1990'larda öncel projeleri kapsamında envantere girdi. Uçak gövdelerinin ortalama yaşı 20-30 yıl civarı. Yani bu uçaklar uçuş saatleriyle yapısal ömür sınırlarına yaklaştı. Bu açığı kapatmak için de Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 tedariği için anlaşma sağladı. İlk ödemelerini de yaptı. Bunun yanında 79 adet Blok 70 modernizasyon kiti talep edilmişti. Ama Türkiye bundan vazgeçti. Bunun yerine TUSAŞ ve Aselsan'ın ortak şekilde yürüttüğü Özgür projesine yöneldi. Bu projeyle envanterdeki Blok 30, Blok 40 ve Blok 50 uçakları Blok 70 seviyesinde milli imkanlarla çıkarılacak. Aynı anda gövde yapısal iyileştirme süreçleri de yürütülüyor. Bu şekilde F-16'ların 8000 uçuş saati olan gövde ömrü 12.000 saate çıkarılıyor. Özgür modernizasyonu şu an yürütülen bir süreç ve ilk aşama bu yılın sonuna kadar tamamlanacak. F-16'ların yanında envanterde bir de hala 30 adetten fazla F-4 savaş uçağı var. F-4'ler artık çağ dışı uçaklar. Zaten 2020'lerin başında normalde emekli edileceklerdi. F-35'ler geldikçe onların yerine F-4'ler emekli edilecekti ama F-35 krizinden sonra savaş uçağı açığı
şey oluşmasın diye görev süreleri 2030'a kadar uzatıldı. Tabi o zamana kadar bu uçakları kullanmak çok da mümkün değil. Yani Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni bir uçağa ihtiyacı var mı sorusunun envanter açısından cevabı kesinlikle var. Bir de bu işin bölgesel güç dengesi boyutu var. Yunan Hava Kuvvetleri niteliksel hava üstünlüğünü ele geçirmeye çalışıyor. Bunun için hava kuvvetlerinde ciddi bir modernizasyon hamlesi başlattılar. Borçlanarak yapıyorlar. Paraları yok ama yapıyorlar. 24 adet Rafale savaş uçağı satın aldılar. Bununla birlikte elbette Meteor uzun menzilli hava füzeleri envanterlerine girdi. Zaten Yunan Hava Kuvvetleri için en önemli kazanım buydu. Bunun yanında 84 adet F-16 savaş uçağını Viper yani Blok 70 seviyesine yükseltiyorlar. O projenin de sonuna geldiler. ABD ile 20 adet F-35 savaş uçağı için anlaşma da yaptılar. 2030'a doğru teslimatların başlaması bekleniyor. Tabii ki F-35'lerin onların elinde olması ciddi bir risk. İsrail örgütü açısından baktığınızda da tamamen farklı bir boyutla karşılaşıyorsunuz. Çünkü F-35 programında İsrail dünyada en özel yere sahip olan örgüt. Şu an İsrail Hava Kuvvetleri F-35 platformuna kendi yerli aviyoniklerini, elektronik harp sistemlerini ve mühimmatlarını entegre edebiliyor. Çünkü yazılıma tam erişime sahipler. Zaten İsrail'in elindeki F-35'lere F-35 Adir adı veriliyor. 50'den fazla operasyonel F-35 uçağına sahip. Yıllardır da savaşlarda aktif şekilde bu uçakları kullanıyorlar. Yani önümüzdeki duruma baktığımızda birincisi envanterin yaşanması, ikincisi bölgede Türkiye ile dost olmayan ülkelerin envanterlerini modernize etmiş olmaları Türkiye için 5. nesil bir savaş uçağını zorunlu hale getiriyor. Tabi bunun için Türkiye'nin esas hamlesi Kaan. Kaan savaş uçağı ilk uçuşunu 2024'te başarıyla gerçekleştirdi. Bununla birlikte prototip doğrulama aşamasına geçti. 6 adet test prototipinin üretimi devam ediyor. Ve TUSAŞ ilk etapta 20 adet Kaan Block 10 uçağını teslim edecek. Motor konusu da Block 10 için çözüldü. ABD'den F-110 motorları için onay çıktı. Yani Kaan'ın F-110 motorlarıyla üretilecek olan Block 10 konfigürasyonu sorunsuz bir şekilde teslim edilecek gibi görünüyor. Muhtemelen 2028-2030 arasında ilk partinin teslimatı gerçekleştirilir. Ama milli savaş uçağının tam anlamıyla 5. nesil olması için 5. nesil bir motor gerekiyor. Bunun için Türkiye şu an TF-35 motorunu geliştiriyor. Bu motorla üretilecek olan Kaan savaş uçaklarının envantere girmesi, hatta envantere girmesinden de ziyade tam operasyonel olması elbette ki 2035'i bulacaktır. O saatten sonra Türkiye'nin hava kuvvetlerinde bir eksiği kalmayacak. Çünkü Kaan F-35'ten daha güçlü bir uçak. Çift motorlu, hava üstünlüğü odaklı. Yani F-22 Raptor gibi bir uçak. Bu bölgedeki F-35 sahibi ülkelerin tamamına karşı bir üstünlük anlamına geliyor. Ama dediğim gibi daha en azından bir 7-8 yılı var. İşte o aradaki açığı Türkiye F-35 ile kapatmak istiyor. Çünkü F-35 gerçekten üstün özelliklere sahip bir savaş uçağı. Hayalet uçak olması tabii ki büyük bir avantaj ama şunu da bilin ki hayalet uçak demek hiç tespit edilemez bir savaş uçağı demek değil. 4. nesil bir savaş uçağı 150 km mesafeden tespit edilebiliyorken aynı gelişmiş radarla F-35 25-30 km gibi bir mesafeden ancak tespit edilebiliyor. 25-30 km karadan düşündüğünüz zaman çok gibi gelebilir. Ama bir savaş uçağı için çok yakın bir mesafe ve bu mesafeden tespit edildikten sonra engellemek çok da mümkün değil. O savaş uçağı yapacağını yapar ve geri gider. Tek avantajı da görünmezliği değil. Taşıdığı AN/APG-81 AESA radarı eş zamanlı olarak çoklu hava ve kara hedeflerini izleyebiliyor. Yüksek çözünürlüklü, sentetik açıklıklı radar haritalaması yapabiliyor. Güçlü elektronik harp karıştırmaları gerçekleştirebiliyor. Uçağın gövdesinde dağıtılmış şekilde 6 adet kızılötesi sensör var. Bu sensörler pilotun kaskına 360 derece kesintisiz gece ve gündüz görüşüyle füze ikaz kabiliyeti sağlıyor. Bütün bu sensörlerden gelen ham veriler tek bir birinde işleniyor. Yani sensör füzyonu gerçekleşiyor. Pilot radar ekranında veya elektronik harp ikazlarında ayrı ayrı analizler yapmak zorunda kalmıyor. Önüne işlenmiş tek bir resim konuyor. O da saniyeler içinde karar verebiliyor. Bu bahsettiğimiz sensör füzyonu F-35'in en önemli üstünlüklerinden biri. Bir diğeri de çökmeye dayanıklı, çok işlevli, gelişmiş veri bağlantısı. Bu bağlantı sayesinde diğer F-35 platformlarıyla tespit edilme riski olmadan yüksek hızlı veri alışverişi yapabiliyor. Tabii 4. nesil savaş uçaklarıyla, komuta kontrol merkezleriyle, deniz platformlarıyla filan da iletişim kurabiliyor Link 16 üzerinden. Onlara anlık hedef verisi gönderebiliyor. Aslında bunun anlamı çok büyük. Bu ne demek biliyor musunuz? Mesela modern bir savaş ortamında düşmanın hava sahasına girip yani topraklarına sessizce sızıp istihbarat topluyor. Aldığı bu hassas hedef koordinatlarını arkada güvenli bölgede uçan F-16 ya da Eurofighter gibi füze taşıyıcı platformlara aktarıyor. Ve onlar hiçbir riske girmeden F-35'in verdiği noktaları vurarak hedefleri imha ediyor. Yani F-35 aslında sadece
sadece bir savaş uçağı değil. F-35 hava kuvvetleri için bir oyun kurucu. Yani hava kuvvetlerinin 10 numarası bu uçak. Bu arada futbolda oyun kurucu da 10 numara diyebiliyorum. Ondan bu örneği verdim ama futboldan çok anlamam. Bir ortamda futbol konuşuluyorken offside'ın ne olduğunu bildiğim için göğsüm kabaracak seviyedeyim. O yüzden futboldan verdiğim örnekleri çok ciddiye almayın. Yanlış bir örnek olmuşsa siz beni düzeltirsiniz. Neyse, yani kısacası Türkiye'nin 5. nesil bir savaş uçağına ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. F-35 gerçekten iyi bir savaş uçağı mı? Kesinlikle iyi bir savaş uçağı. Evet, F-35 ile ilgili çok fazla olumsuz haber de geliyor ama bu kadar yaygın bir savaş uçağında böyle şeyler çok da şaşırtıcı değil. O yüzden onlara odaklanmayıp F-35'in özelliklerine ve bugüne kadar savaşlarda yaptıklarına baktığımızda gerçekten iyi bir savaş uçağı olduğunu söylemek mümkün. Her hava kuvveti envanterinde böyle bir savaş uçağının olmasını ister. Peki Türkiye istemeli mi? Gelelim şimdi esas soruya. Buraya kadar anlattıklarıma baktığınızda muhtemelen şunu düşündünüz. Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimali söz konusu olduğu için şimdi başladığınız F-35'i övmeye. Ama bu andan itibaren videonun gidişatı birazcık değişecek. Çünkü bizim için şu andan itibaren esas mesele F-35'in iyi bir uçak olup olmaması değil. Esas mesele Türk Hava Kuvvetleri'ne bir katkısı olur mu, olmaz mı? F-35 bir uçan bilgisayar, yani klasik anlamda bir savaş uçağı değil kesinlikle. Çok fazla yazılım var, çok fazla karmaşık süreç var. O yüzden bu sorunun çok farklı açılardan konuşulması gerekiyor. Ve dediğim gibi emin olun bu konuyu bu kadar detaylı şekilde şimdiye kadar kimse ele almadı. Öncelikle F-35 demek operasyonel bir altyapı bağımlılığı demek. F-35 platformu küresel bir bilgi işlem ve lojistik ağına entegre şekilde tasarlandı. Bu ağın merkezinde uzun yıllar ALIS denilen bir sistem vardı. ALIS uçuş sırasında topladığı sistem sağlık verilerini, bakım ihtiyaçlarını, parça ömürlerini, uçuş planlamasını veya görev sonrası veri analizlerini yöneten bir merkezi yazılım ve donanım altyapısı. Uçak iniş yaptığında, hatta daha havadayken gövde üzerindeki sensörlerden alınan veriler ALIS terminallerine aktarılıyor. Sistem arızalanması muhtemel parçaları önceden tahmin edip küresel tedarik zincirinden otomatik olarak yedek parça siparişi veriyor. Tabii şimdi artık bu değişmeye başladı. ALIS sisteminde hantallıklar ve operasyonel aksaklıklar vardı. O yüzden ABD Hava Kuvvetleri Odin sistemine geçiş yapmaya başladı. Odin daha modern bir sistem ama temel olarak aynı şey. Yani bağımlılık anlamında farklı hiçbir şey yok. Çünkü F-35 kullanıcısı olan herhangi bir ülke eğer uçağın bakımını ve görev planlamasını yapmak istiyorsa bu Odin sunucularını çalıştırmak zorunda. Bu sistemin ürettiği bütün veriler de ABD'de Texas eyaletinde bulunan Fort Worth tesislerindeki ana veri merkezine aktarılıyor. Yani sen F-35'i ne kadar süreyle uçurdun? Hangi parçayı ne zaman değiştirdin? Senin savaş uçağı filon harbe ne kadar hazır gibi soruların tamamı ABD Savunma Bakanlığı tarafından anlık olarak izlenebiliyor. Yani ciddi bir istihbarat zafiyeti var. Ve eğer ki bu sistemin donanım ya da bulut erişimi ABD tarafından kesilirse uçaklar fiziki olarak hangarda bulunsalar da bir işe yaramazlar. Çünkü parçaların güvenlik sertifikasyonları yenilenmez. Uçuş öncesi görev yüklemeleri yapılamaz. Bunlar yapılsa bile bakım takip süreçleri kilitleneceği için filo çok kısa bir süre içerisinde operasyonel kabiliyetini kaybeder. Yani ilk bağımlılık olarak Odin sisteminden bahsedebiliriz. İkincisi kill switch denilen uzaktan devre dışı bırakma iddiaları. Kamuoyunda sıkça şöyle bir iddia var. ABD bir tuşa basarak veya uydu üzerinden bir sinyal göndererek F-35 uçaklarının havada motorlarını durdurabilir. Ya da uzaktan imha edebilir onları. Ya da hangarda çalışamaz hale getirebilir. Bu iddiaların doğrulandığı bir örnek yok. Yani doğrudan bir kill switch varlığı kanıtlı değil. Bakın burada yoktur demiyorum ama kanıtlı değil. Peki bu uçakların devre dışı bırakılmasının imkansız olduğunu mu gösteriyor derseniz? Hayır. Doğrudan devre dışı bırakamazlarsa da dolaylı olarak devre dışı bırakabilirler. Ve bunun da 3 farklı yolu var. F-35 alt sistemlerinin çalışması ve iletişim kurabilmesi için düzenli olarak güncellenen güvenlik anahtarları var. Eğer ABD'den bu güvenlik anahtarları sağlanmazsa ve veri akışı kesilirse uçak işlevsiz hale gelir. Ya da az önce bahsettiğimiz Odin sistemiyle uygulanabilecek bir lojistik blokaj. Odin sistemine erişim engellenirse parça tedariği imkansız hale gelir ve uçak uçamaz. Üçüncü olarak da görev veri dosyasının güncellenmemesi. Güncellenmeyen bir F-35 düşman radarları ve hava savunma sistemleri karşısında sensör füzyonu yeteneğini kaybeder. Bu da F-35'in tamamen anlamsız hale gelmesini sağlar. Yani doğrudan devre dışı bırakamıyorlarsa bile dolaylı şekilde devre dışı bırakabilirler. Peki doğrudan devre dışı bırakmalarını sağlayacak bir donanım ya da yazılım var mıdır derseniz bence vardır. Yani kill switch iddialarının çok da boş olduğunu zannetmiyorum. Ama dediğim gibi kanıtlar yok. Ve bağımlılıklar bununla da sınırlı değil. F-35'i 5. nesil kılan ana unsur aslında görünmezlikten ziyade sensör füzyonu. Yani radar, elektrooptik ve pasif sensörlerden gelen verileri birleştirip işleme yeteneği. Ama bu füzyonun doğru çalışabilmesi için uçtuğu coğrafyada elektronik yayın yapan ne kadar sistem varsa hepsinin imzalarını tanıyabilmesi gerekiyor. İşte bu da bir tehdit ve coğrafya kütüphanesi işlevi görüyor. Yani F-35'in kütüphanesi
kütüphanesinde düşman hava savunma sisteminin radarlarının frekans aralıkları, füze arayıcı başlık parametreleri veya uçak elektronik imzaları varsa F-35 güvenle uçuyor demektir. Çünkü hem saldırabilir hem de karşı tedbir uygulayabilir. Ama şöyle bir sıkıntı var ki F-35 kullanıcısı ülkeler kendi sınırları içerisinde tamamen bağımsız bir şekilde görev dosyaları oluşturup bu dosyaları uçağa yükleyemezler. Bu görev dosyası oluşturma ve doğrulama süreçleri inanılmaz sıkı protokollerle ABD'nin Florida eyaletindeki Eglin Hava Kuvvetleri üstünde konuştu bulunan yeniden programlama laboratuvarlarında gerçekleştirilebiliyor sadece. Yani diyelim ki Türkiye F-35 savaş uçağını aldı. Bir komşusuyla veya başka bir NATO müttefikiyle bir anlaşmazlık yaşadığında o ülkenin radar ve füze parametrelerini tehdit kütüphanesine eklemek istese de ekleyemez. En azından bu işlemi Türkiye'de gerçekleştiremez. Bunun için toplanan elektronik istihbarat verilerinin ABD'ye gönderilmesi, orada onaylanıp uçağa yüklenebilir formata dönüştürülmesi gerekiyor. Tabii ki böyle bir durumda ABD, İsrail ya da Yunanistan'a karşı böyle bir kütüphane güncellemesine müsaade etmez. Diğer bir deyişle dostu düşmanı Türkiye kendisi belirleyemez. Bunların yanında bir de yedek parça ve bakım zinciri bağımlılığı var. F-35 programı birim maliyetleri düşürebilmek için küresel destek planlaması üzerine kurgulanmış bir program. Yani ülkelerin uçaklara ait bütün yedek parçaları kendi ulusal depolarında stoklama izni yok. Bunun yerine her bölgede belirlenmiş bölgesel merkezler var. Mesela Avrupa için İtalya gövde bakımlarının yapıldığı yer, Hollanda motor bakımlarının yapıldığı yer. Yedek parçalar buralardaki küresel havuza ait, ülkelerin mülkiyetinde değil. Bir parça arızalandığında ve Odin sistemine bildirildiğinde bu küresel depolardan en uygun olanı belirleniyor ve sevk ediliyor. Yani şöyle bir şey yapma şansınız yok. Ben bolca yedek parça depolayayım, herhangi bir savaş anında uzun bir süre ABD'ye hiçbir ihtiyacım kalmasın. Bu şekilde önden istediğim savaşa hazırlık yapabilirim. Bunu deme şansınız yok. Tedarik zinciri kesintiye uğradığında da siz F-35'leri ikinci defa uçuramazsınız. Peki bu konuda ABD'ye güvenilir mi derseniz elbette güvenilmez. Çünkü ABD savunma sanayi ihracatını bir dış politika enstrümanı olarak kullanıyor. Hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ilk ambargoyu buradan vuruyor. Tabii ki bu sadece ABD'ye has bir şey de değil. Savunma sanayiniz güçlüyse ve karşı tarafın size bu bağımlılığı varsa herhangi bir siyasi krizde bu bağımlılığı masada kullanırsınız. Şaşılacak bir durum değil bu. Zaten Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri ABD'nin ve Batı'nın uyguladığı ambargolara artık iyice alıştı. Yani yedek parça tedariği sorunsuz ilerler, gerilmeye gerek yok demek için çok polyanacı olmak gerekiyor. Bunlarla da bitmiyor. Bir de son kullanıcı anlaşmaları var. Yani kullanım kısıtları. ABD'den savunma ekipmanı tedarik ediyorsanız son kullanıcı belgesi ve son kullanıcı izleme anlaşmalarına imza atıyorsunuz. Bu ne demek? Satılan silah sistemlerinin kullanımı sıkı kurallara bağlı demek. Silahlar yalnızca satın alan ülkenin meşru müdafasında veya NATO ortak harekatlarında kullanılabilir. Bir başka NATO müttefikine karşı ya da ABD'nin çıkarlarına aykırı şekilde kullanılması yasaktır. Bu kapsamda dost düşman tanımlamasını ABD yapar. Yani F-35'in düşman olarak tanımlamadığı, daha doğrusu ABD'nin düşman olarak görmediği bir güce karşı F-35 sensörleri kilitlenmeyebilir ya da mühimmat ateşlemesi yazılımsal olarak engellenebilir. Yani uçağı alırsınız, ABD kime karşı isterse ona karşı kullanabilirsiniz. Burada şunu da diyebilirsiniz. Sonuçta Yunanistan için de aynı şey geçerli olacak. Yani Yunanistan da kafasına göre kullanamayacak bunu. Çünkü onlarda da F-35 var ve Türkiye bir NATO üyesi. ABD onların da Türkiye'ye karşı bu silahları kullanmasına izin vermez. Doğru mu? Evet, yüksek ihtimalle doğru. ABD buna izin vermez. Daha önce Kardak krizinde iki tarafın da ABD füzelerini kullanmasına müsaade etmemişlerdi. Burada da aynı durum geçerli olacaktır. Ama buradaki esas tehdit Yunanistan değil, İsrail. İsrail dünyadaki bütün F-35 kullanıcılarından farklı olarak F-35'in kaynak kodlarına tam erişim hakkına sahip. Bu sayede dost düşman tanımlamasını kendisi yapabiliyor. Yani Türkiye'ye ait bir uçağı vurmak istediğinde F-35'lerinin sensörleri kilitlenmez, vurur. Yani bu dost düşman tanıma işinin ABD'nin kontrolünde olması bize her durumda sadece sorun çıkarır. Kısacası hangi açıdan bakarsanız bakın F-35 Türkiye için bağımlılık demek. Hem bağımlılık demek hem de kısıtlılık demek. 5. nesil bir savaş uçağınız var, bu doğru, ama bir savaş senaryosunda Bayraktar TB2 kadar işinize yaramayacak gibi görünüyor. Yani Türk Hava Kuvvetleri için F-35 bir devrim anlamına gelmeyebilir. Peki F-35'e harcanacak para Türkiye'nin yerli projelerine aktarılsa daha faydalı olmaz mı? Tabii bu soruyu cevaplarken öncelikle F-35'in maliyet gerçeği devreye giriyor. En çok konuşulması gereken başlıklardan biri bu belki de. F-35 maliyetli bir uçak mı derseniz hangi açıdan bakarsanız bakın inanılmaz maliyetli bir uçak. Hangi açıdan bakarsanız bakın dedim. Çünkü bir platformun maliyeti sadece ilk tedarik bedeli üzerinden değerlendirilmiyor. Yaşam döngüsü maliyetine bakılıyor ve tüm bunları değerlendirdiğiniz zaman F-35
programı küresel ölçekte yürütülen en pahalı silah sistemi projesi konumunda. Şöyle net rakamlar verebiliriz. Bir F-35A savaş uçağının gövde ve motor maliyeti yaklaşık 80-100 milyon dolar aralığında. F-35B 130 milyon dolar. F-35C 123 milyon dolar. Tabi bu rakamlar sadece hava aracının kendisi ve motorunu kapsıyor. Askeri satışlarda, devletten devlete paket anlaşmalarda yedek motorlar, simülatörler, lojistik destek altyapısı, pilot ve bakım personeli eğitimi, ilk mühimmat paketleri gibi farklı paketler de ekleniyor. Ve bunlar eklendiğinde uçak başına düşen birim maliyet 180 milyon dolarla 220 milyon dolar arasına çıkıyor. Yani ilk tedarik maliyeti gerçekten çok yüksek. Tabi bundan sonrasında bir de işin içine bakım maliyetleri giriyor. F-35'in uçuş saati başına maliyeti 34 bin ile 42 bin dolar arasında seyrediyor. Pentagon daha önce 25 bin dolar seviyesine indirmeyi hedeflemişti bunu ama yapamadılar. Hatta gün geçtikçe hem tedarik hem de bakım maliyetleri daha da yükseliyor. Yani Türkiye bir F-35 tedariğiyle birlikte çok ciddi maliyetinde yükünü omuzlayacak. Peki bunun yerine yerli projelere kaynak aktarsa daha iyi olmaz mı? Elbette daha iyi olur. Bakın hızlandırır demiyorum. Çünkü bazı projelerin olgunlaşması için zamana ihtiyaç vardır. Mesela bir F-35 motorunun geliştirilmesi ABD için 20 yıldan fazla sürdü. ABD daha fazla kaynak ayırarak bunu 10 yıla indiremedi. Çünkü teknoloji geliştirirken kaynak kadar zaman da gerekir. Yani F-35'e harcanacak paranın savunma sanayisine aktarılması belki projeleri takvimsel olarak mucizevi şekilde hızlandırmayacak. Ama şöyle de bir gerçek var ki seri üretim süreçlerini ve kapasitesini arttıracaktır. Yani bu sayede yılda 12 adet üretebilecekseniz bunu 24 ya da 36 adete çıkarabilirsiniz. Bu da geliştirme süreci tamamlandıktan sonra çok büyük bir avantaja dönüşür. Yine aynı şekilde Türkiye buraya harcayacağı parayı insansız savaş uçaklarına harcayarak daha faydalı bir iş yapabilir. Mesela bir adet F-35 paketinin maliyetiyle 20'den fazla Bayraktar Kızılelma ya da Anka 3 üretilebiliyor. Ve bu platformların saatlik uçuş maliyetleri F-35'in maliyetinin 20'de birinden az. Bütçeyi bunlara ayırarak aslında geleceğe daha fazla yatırım yapabilirsiniz. Mesela böyle bir bütçeyle Bayraktar Kızılelma'nın çift motorlu versiyonu gibi bir proje başlatabilirsiniz. İşte tüm bunlardan dolayı Türkiye F-35 tedarik eder ya da etmez. Bunu ben bilmiyorum. Bu zaten benim vereceğim bir karar da değil. Türk Hava Kuvvetleri ve siyasi karar alıcılar bütün parametreleri değerlendirirler ve bir denge kurarlar. Kurulan bu denge sonucunda eğer ki F-35 almak daha mantıklı görünüyorsa F-35 tedarik edilir. Ama benim şahsi görüşümü sorarsanız ve işin teknik boyutuna odaklanırsak ben F-35 tedarik etmenin Türkiye için bağımlılıktan ve kısıtlılıktan başka hiçbir anlama geleceğine inanmıyorum. Şunu diyebilirsiniz. Sonuçta Türkiye bunu Kaan savaş uçağını geliştirene kadarki açığı kapatmak için alıyor. Bu doğru. Ama burada da şöyle bir şey var. Siz bunu aldığınızda savaşma ihtimaliniz olan iki devlete karşı da kullanamayacaksınız. O zaman bu aradaki açığı kapatmış olmuyorsunuz. Yani F-35 iyi bir uçak mı sorusunun cevabı evet. Gerçekten başarılı bir proje. Ama Türkiye için gerekli bir proje mi sorusunun cevabı pek de aynı doğrultuda değil. Ben Türkiye için çok da gerekli olduğuna inanmıyorum. Ekonomiye gereksiz bir yük gibi geliyor bana. Allah'a emanet olun.